Kardeşlerim, ben sizlere dünyadaki göçlerin, dünyadaki sürgünlerin en korkuncu, en acımasızı, en gaddarı Kafkas sürgününü anlattım mı? Anlatmadın baba, anlat. Yaklaşın bakayım yamacıma o zaman. Yaklaşın. Hem gönlünüzü yaklaştırın, hem vicdanınızı yaklaştırın. Kardeşlerim, takvimler 21 Mayıs 1864'ü gösteriyordu. Gösteriyor ve yapraklarını üzüntüden birer birer döküyordu. Kafkasya'nın batısında, Soçi limanında 10 binlerce insan toplanmıştı. Sanki kıyamet günlerinden bir gündü. 1000 ayak bir ayak üstünde analar, babalar, dedeler, çocuklar, nineler, mini mini bebeler soğuktan tir tir titreyerek üzerlerinde parça parça olmuş elbiseleri, ayaklarında lime lime olmuş ayakkabılarıyla kendilerini meçhule götürecek gemiyi bekliyorlardı. Antraparantez, bir de yıllar sonra vicdanları sızlamadan Soçi'de olimpiyat düzenlediler. Yuh olsun be. Daha baştan yaktın bizi baba. Bu korkunç, bu ürkünç, bu yürekleri parçalayan yerde genç bir anne, Ridade, kendilerini götürecek gemiye güç bela bindi, bir köşeye ilişti. Mini minnacık bebeği Dane'yi bir damla süt içsin diye bağrına bastı. Günlerdir diline damağına bir damla su değmemiş, gırtlağından bir kuru ekmek geçmemişti. Buna rağmen Ridade açlıktan, susuzluktan ölse bile yavrusuna göğsünde süt biriktirmişti. Anneciğim benim be. Ridade, hadi bebeğim dedi, iç sütünü, afiyet şifa olsun. Bebek emmedi. Sonra biraz daha bastırdı, hadi dedi, hadi anneciğinin hatırı için bir damla olsun iç. Bebek gene emmedi. Galiba soğuktan dudakları üşümüştür dedi, göğsünü sıktı, sütünü çıkardı. Bebek gene emmedi. Ben böyle anneye kurban olurum be. Ben de küçükken hiç yememişim. Ridade anne Dane bebeği yüzüne doğru kaldırdı. Niye emmiyorsun yavrucuğum diye sordu. O nar tanesi, nur tanesi, anneciğinin bir tanesi bebeciğin kolları birdenbire yana düştü. Gözünde bir damla yaş, kulağında annesinin ninnisiyle rahmeti Rahman'a kavuştu. Direkt cennete gitti kardeşim. Allah! Kardeşlerim, bebeğinin öldüğünü anlayan Ridade anne çığlık çığlığa ortalığı yıkmak istedi. Dağlara taşlara haykırmak istedi. Saçlarını tutam yolup inlemek istedi. Ama yapmadı, yapamadı. Bütün gözyaşlarını tek tek içine akıttı. Hiçbir şey olmamış gibi bebeğini kaldırdı. Agucuk bugucuk bebecik diye onunla oynamaya, konuşmaya başladı. Anne yüreği canım. Değil mi? Kadın deli olmuştur yahu. Ne delirmesi kardeşim? Bu metanetli, bu asil kadın bilerek ölmüş bebeğiyle konuşuyordu. Çünkü teknede ölenleri alıp hemen denize atıyorlardı. Karaya çıktığında bebeciğini kendi elleriyle toprağa vermek için böyle yaptı. O ve bütün anneler böyle yaptı. Annelerimizin kıymetini bilelim, kıymetini. Kafkasya. Ah Kafkasya. Dünyanın her tarafına 5 dakika mesafede, köprülere 3, tayyare meydanlarına 2 dakika uzaklıkta
yemyeşil ormanları, masmavi gökyüzüyle, toprağının altı da üstü de altın renginde olan coğrafya kitaplarının tırışkadan haritalarına baktığınızda bile hayran olacağınız fevkaladenin de fevkinde bir coğrafya. Kafkasya. Allah kimseyi memleketinden ayrı koymasın. Bu toprakların gerçek sahipleri Adige, Abas, Çeçen, Kabardey, Dağıstan yani umumi adıyla Çerkeslerdir. Kafam kadar domatesleriyle, kolum kadar patlıcanlarıyla, vücudum kadar karpuzlarıyla, baklagilleriyle, hububatıyla hepsinin standart belgeli olarak yetiştiği bu topraklara Ruslar göz koymuştu. Hadi kardeşim dediler ya. Biz buzun üstünde yaşıyoruz. Çekilin de Karadeniz'de biz de biraz yüzelim. Hazarda biz de balık tutalım deyip bu memlekete hücuma başladılar. Ya bir de etmeyin be kardeşim. Bir de mazlumun ahını almayın. Bu mazlum kimsenin tavuğuna kış demeyen, sadece kendi Çerkes tavuklarını yiyip harucunu açan insanlara mezarda dahi sorulmayacak ırkın ne, cinsin ne, rengin ne gibi sorular sorup bu bahaneyle mezalim başlattılar. Abi insan öfke doluyor vallahi. Gel gelelim, Çerkes halkının yiğitleri bitmiyordu. Üzerlerine akın akın gelen Rus ordularını pimpon topu gibi haritanın dışına atıyorlardı. Akabinde Çar ve yancıları bu kahramanlarla göğüs göğüse çarpışamayacaklarını anlayınca hemen her türlü hile, desise ve katakulliye başvurmaya başladılar. 2 dakika delikanlı olun be. Yettiniz. Kardeşlerim, alfabelerinde H, I, L, E yani hile harflerinin yan yana bulunmadığı, kanlarında sahtekarlığın, üçkağıtçılığın, arkadan vurmanın damlasının bulunmadığı bu halk yapılan ayak oyunlarıyla kendi öz topraklarından yavaş yavaş sürgün edilmeye başlandı. Burada ben ağzıma tıkaç tıkıyorum. Yemin ediyorum konuşursam kötü konuşacağım yani. Akabinde ve detayında ufak ufak göç ettirilen Çerkeslerin ardından hemen bir nüfus sayımı yaptılar. Baktılar ki Çerkeslerin nüfusu hala milyonlarla sayılıyor. Hemen Çar ve yancıları toplandılar. Be dediler. Bunlar zulümle sürgünle bitmeyecek. En iyisi toptan ortadan kaldıralım deyip yaptıkları zalimliğin vitesini 5'e taktılar. Sonra da biz bir şey yapmıyoruz ki. Onlar kendileri gidiyorlar. Simidanıya deyip yaptıkları korkunçlara kendilerince kulp buldular. Yalan söyleyen tarih utansın. Kafkasya tamamen işgal edilmişti. Anzorot'un mazotun dibine vurup yine de ısınamayan Çar ve uyuşuk askerleri aman bu şişeler de bizi ısıtmadı. En iyisi şu köyleri yakalım da iliklerimize kadar ısınalım diye ana, baba, çoluk, çocuk demeden o zarif ve güzel insanların evlerini, ocaklarını, tarlalarını ateşe verdiler. Ki böylesini Hazreti İbrahim'i ateşe atan, Allah'tan korkmayan, kuldan utanmayan Nemrut şerefsizi bile yapmamıştı. Allah! Akabinde ve detayında takvimler bile bu tarihi gösterdiği için pişman oldu. Bugün yani 21 Mayıs 1864'ün o korkunç sabahında Çar ve yamyamları açlıktan, susuzluktan, hastalıktan direnmeye takati kalmayan Çerkes insanlarını Taman, Tuapse, Anapa, Soçi gibi limanlarda toplayıp incecik incecik dallardan yaptıkları dandik teknelere öbek öbek doldurup 2 milyon insanı topraklarından ettiler. Sonra da hadi bakalım sizi bir karşılayan olur nasıl olsa deyip Karadeniz'in azgın sularına bıraktılar. Vicdansızlar. Aç parantez, o güne kadar çarşaf gibi dümdüz olan Karadeniz bu korkunç sürgüne canlı tanık olduğu için sularını köpürtmüş, kabartmış, kıyılardan kıyılara vurmuş. Sonra da utancından rengini karartmıştır. Kapı parantez. Ah be Karadeniz. Kardeşlerim,
O azgın dalgaların içerisinde kimi tekneler alabora olup kayboluyor, kimileri kıyılara vuruyor, kimisi de altı önceden delindiği için hemen oracıkta batıyordu. Bu yanına sadece adetlerini, örf ve ananelerini alan, zulümden kaçan halk dalgaların insafına bırakılmıştı. Bu nasıl bir dünya kardeşim? Kimse buna bir dur demiyor mu? Şimdi dur diyorlar mı? Haftalarca süren bu korkunç deniz yolculuğunda insanlar açlıktan, sefaletten, susuzluktan birer birer hayatlarını Karadeniz'in kara sularına verdiler. Gemiler arkasında köpük izi değil, insan izi bıraktı. Kıyılar tam 7 ay boyunca insan kemikleriyle doldu taştı kardeşim. Çerkes insanlarının ancak %25'i Osmanlı toprakları olan Varna, Burgaz, İstanbul, Trabzon, Samsun gibi limanlara inebildiler. Allah büyük işte. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Akabinde ve detayında Osmanlı Devleti seyyar hastaneler, dev yarasa aşevleri yaptırıp bu insanlara kucak açtı. Yapacağız tabii canım. İnsanlık ölmedi ki. Kardeşlerim, bu sırrım gibi Kafkas dağlarından geniş omuzlu, yakışıklı Mehmet Aslantuğ gibi erkekleri, Doğanay'a doğdum diyen ay gibi, yıldız gibi yüzüne bakma kıyamayacağın Çerkes kızları yılmadılar. Çalıştılar, çabaladılar, kendilerine kucak açan insanlara alın terlerini verdiler. Okudular, yazdılar, ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım demeden yüzyıllar boyu bu topraklara doktor olarak, öğretmen olarak, mühendis olarak, paşa olarak hizmet ettiler. Karıncaya bile zulmetmediler. Ama kendilerine yapılan zulmü zinhar ama zinhar unutmadılar kardeşim. İyi de aga, benim kafama bir şey takıldı. İlk başta söylediğin anne, bebeği öldü, gıkını çıkarmadı dedin. Hatta bebeğiyle konuştu dedin. Biraz abartmadın mı ya? Kıl kardeş, Çerkesler öyle bir millet ki şehit olan oğlunun cansız bedeni annesinin önüne getirildiğinde ilk baktığı yer şehadet yarasını göğsünden mi sırtından mı aldıydı. Eğer sırtından aldıysa kaçtığına hükmedilir, cenaze namazı kılınmazdı. Cenaze namazı kılınmamış hiçbir Çerkes yoktur kardeşim. Allah! Thank you.